Yüzünün şekillerini o kadar merak ediyorum ki. Da gerçi tahmin edebiliyorum. Sen yıllarca beni çaresiz bırakırsan sonunda böyle çaresiz kalırsın. Etme bulma dünyası işte. Bitireceğim onları. Görecekler. Bugünün gelmesini o kadar çok bekledim ki. Bu daha başlangıç. Bunlar öncü depremler değil. Sonrasında öyle depremler olacak ki taş üstünde taş kalmayacak. Kaçan balona el sallamak yerine üstüne binmeye çalışırsan böyle havan söner işte. Muhabbet sardı herhalde. Yok, ben sofrada eksik var mı diye bakıyordum da. Biraz daha hızlı olsan, hı? Böyle kanlı gibi mıy mıy. Hem daha çarşıya gideceksin. Benim kremlerimle yüz maskelerim bitmiş. Onlardan alman lazım. Yani git al gel derhal. Derhal. Derhal alayım ben o zaman. Hatta çıktım derhal. Sen neredeydin ki? Ya biz İnci ile beraber Elif'i okula götürmeye gitmiştik. Melek abla niye bırakmadı? Annemi hastaneye götüreceği için mi? Yo, bir işim var dedi, çıktı. Zaten biz evden çıkarken Aliye teyzenin hiçbir şey yoktu ki. Ben buraya gelip halini görünce şaşırdım hatta. Allah Allah. Melek ablanın ne işi varmış? Hiç bilmiyorum. On parmağında on marifet. Yani sen bunu nasıl yapabiliyorsun anlamıyorum. Böyle bir çocuğun oyuncaklarıyla oynadığı gibi oynuyorsun rakamlarla. Bilmem. Basit geliyor. Belki de bu hayatta yapabildiğim en iyi şey bu. Bak buna şapka çıkartırım. Bence bu konuda ayrı bir yeteneğe sahibiz. Çok teşekkür ederim. Ama öyle abartılacak bir şey değil. Ben sadece yaptığım işten keyif alıyorum. Bakıyorum yine geçmişte yolculuğa çıkmışsın. Zamanın durduğu yerdeyiz be Ümit. İnsan bu pis delikte ileriye bakamıyor ki. Bırak da biraz geçmişte yaşayayım. Zamanı geri alma gibi bir şansın olsaydı ne yapardın? Önce beni bu pis deliğe tıkan adamdan, Necdet'ten hesap sorardım. Bana oyun oynamanın ne demek olduğunu gösterirdim ona. Sonra? Sonra
Yavrumun anası Arzu'dan hesap sorardım. Senin hesap defteri epey kalabalık anlaşılan. Her neyse. Sen ne yapardın? Ben mi ne yapardım? Ben ne yapardım? Benim de bir hesap defterim var. Ama seninki gibi değil. Benimki gerçek bir hesap defteri. Nasıl yani? Yani içinde büyük, oldukça büyük paralar yazılı olan bir hesap defteri. E'si. Bu paralarla oynarken daha dikkatli davranırdım. Küçücük bir açık yüzünden buraya tıkılmazdım. İlk başta her şey tıkır tıkır işliyordu. Ama sonra şefim defterdeki o küçük açığı yakaladı. Banka paraları kendi hesabıma aktardığımı anladı. Sonra da işte buradayım. Bir dakika. Sen şimdi bankayı mı dolandırdın? Yani koskoca bankayı. Vay be. Ümit sana söylüyorum. Peki nasıl bu kadar kolay oynuyorsun rakamlarla? Dedim ya işte, biraz işini sevmekle alakalı, biraz da dikkat tabii. Peki bu işin hiç riski yok mu? İşte tam orada profesyonellik devreye giriyor. Peki senin profesyonelliğin, Emiroğlu ailesinin hesabındaki paranın bizim hesabımıza geçtiğini örtbas etmeye yetecek mi? Yetti bile. Peki ya ortaya çıkarsa? Bak Arzucuğum, ben eşeğimi sağlam kazığa bağlarım. Tüm olasılıkları gözden geçiririm. Şimdi de öyle yaptım. Hiç merak etme. Ben bütün önlemleri aldım. Yani benim düşünmemi gerektirecek bir konu yok. Ben senin için bütün riski göze aldım. Sen sadece keyfini çıkarmaya bak. Kusura bakmayın, geciktim. Melek, hoş geldin abla. Uyanık seni, şu hallere bak. Nasıl gidiyor siparişler? İşte başladık biz de çalışmaya. O gelen siparişleri bugüne yetiştirmek zorundaymışız. Tamam, el birliğiyle hallederiz inşallah. Ben de dikeceğim zaten şimdi. Ay, şunun haline bak. Şımarık. Abla ters bir şey mi oldu? Merak ettim seni. Yok canım ya, önemli bir şey yok. Melek Hanım, sorun şu ki hiç para gözükmüyor hesapta şu an. Abla iyi misin sen? İyiyim canım, iyiyim. Oo Melek Hanım, nihayet teşrif ettiniz ha? Böyle kafana göre gelip gitmeler ne oluyoruz? Kusura bakmayın Cevahir Bey. Mühim bir işim vardı, o yüzden. Ama bir daha olmaz. Bana bak Melek, burada da bir sürü sipariş var. Hem de bugüne yetişecek. Artık daha mı fazla çalışırsınız, ne yaparsınız bilmiyorum ama bugüne yetişmesi lazım. Anladın? Hı. Gerçi sizin işler kadar önemli değil bunlar ama. Bakın ben de yardım edeceğim zaten bugün dikime. Hep birlikte yetiştireceğiz arkadaşlarla. İyi o zaman. Elin çalışsın. Peki. Abla sıkma canını, boş ver. Anne, Efendim kızım. siz evde mi fenalaştınız? Hı. Niye kendi doktorunuzu eve çağırmadınız o zaman? Kızım ne bileyim işte. Yani anneciğim, öyle tansiyonunuz fırlamış, kalkılır gidilir mi hastaneye?
İşte öyle birden olunca panikledik. Akıl mı kaldı ki bende? Arkadaşlar, ya ben diyorum ki herkes yine bir önceki sisteme göre çalışsın. O şekilde olduğu zaman daha hızlı ilerliyoruz. Çok biliyorsun Hasbam. Vallahi ben öyle sistem anlamam. Nerede görülmüş bir akşamda bir parça çalışıldı? Bahriye Hanım söyledim ya, bu şekilde daha hızlı ilerliyoruz. Daha önceki siparişleri nasıl yetiştirdik zannediyorsun? Hani şu kamyona yüklemeyi unuttuğunuz siparişler değil mi canım? Hadi lütfen başlayalım artık. Bu kadar mesai yapıldı da nerede görülmüş canım? Ayol sen de bir şey söylesene. Ne yapacağım Bahriye abla? Grev mi yapacağım? Yaparım vallahi. Yaparız değil mi Gülay? Olur vallahi. Zaten canımızı çıkarıyorlar. Arkadaşlar, ben Cevahir Bey'le konuştum. Fazla mesailerin ödemesini yapacak. Gerçekten mi? İnşallah yarı yolda bırakmaz. Yok, yani bundan önceki emeğiniz karşılığını nasıl aldıysanız onu da alacaksınız. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi dediğim gibi tek bir işe odaklanıp çalışalım lütfen. Bu Bahriye'nin gazına geliyoruz da Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmasak bari. Kolay gelsin. Buyurun. Şükriye, ben ilgilenirim. Merhaba Melek Hanım. Merhaba Ümit Bey, hoş geldiniz. Dışarıda konuşabilir miyiz lütfen? Tabii. Buyurun. Kız, kim bu Canti? Bu Melek de sır köpü anacığım. Şimdi sorsak hayatta söylemez. Ayol adamın kim olduğunu zaten söylemez. Kadın evli mi değil mi, nerede oturuyor onu bile bilmiyoruz daha. Bilip de ne yapacaksınız canım? Kadın kendi halinde biri işte. Hayır, sizin gibi dedikodu sevmiyor. Suç mu? Tabii. Hanımefendi ustabaşı oldu ya, artık burayı böyle yol geçen anına çevirebilir değil mi? Makamında da misafir ağırlasın. Kolaysa siz de yapın da görelim. Anneciğim, bakın tansiyon öyle durduk yere çıkmaz. Belki sizin canınız bir şeye sıkılmış. Hadi söyleyin bana. Yok kızım. Nereden çıkarıyorsun? Peki. Acıkmışsınızdır. Ben çorbayı ısıtayım. Başka bir şey ister misiniz yanına? Yok yavrum, sağ ol. Çorba kafi. Ah Zeynep, ah. Ah. Ümit Bey, sizinle lafı dolandırmadan açık açık konuşmak istiyorum. Tabii lütfen. Bu çiftliğin ipotek meselesi. En baştan beri ben bunu onaylamıyordum. Yani bunun bir hata olduğunu, bir sorun çıkaracağına emindim. Yani eğer daha önceden haberim olsaydı engellemek için de elimden gelen her şeyi yapardım. Banka ile bu konunun ne alakası var ben onu hiç anlayamadım. Balık baştan kokar Ümit Bey. Eğer annemi çiftliği ipotek için ikna etmemiş olsaydınız şu anda biz de evimizi kaybetmiyor olacaktık. Melek Hanım, Sera'yı da bu sayede yenileyebiliyoruz ama. Bunu da hatırlatırım. Eğer Sera elinizde olmazsa başka bir geliriniz de olmaz. İyi de Sera'nın yenilenmesi için gereken miktar bu çiftliğin ipotek maliyetinin kat be kat altında. Elbette. Milyonluk Emiroğlu çiftliği kadar olması zaten beklenemez. Ama standartların çok üstüne çıktık. Yani toprağı kazmakta tutun da o profillerin yenilenmesine kadar her şeyi yeni baştan kurduk. Hatta gelip kendi gözünüzle gördünüz siz de her şeyi. O yüzden öyle söylüyorum ya ben de. Siz ne demeye çalışıyorsunuz?
Ah anne ah. Ne oldu şimdi durduk yere birden böyle? Sorularıma da cevap vermiyor ki doğru düzgün. Kesin bir şey oldu. Kesin oldu da bana söylemiyor. Anneciğim çorba hazır. Yardım edeyim. Yaslanın anneciğim. İyi misiniz? Bizden başım döner gibi oldu. Ama dikkat edin yavaş. Sağ ol kızım. Anneciğim. Bak senin canın bir şeye sıkkın. Hadi söyle bana. Yok bir şey kızım. Anneciğim. Ya bir şey olmuş işte belli. Dalıp dalıp gidiyorsun. Ne söylesem geçiştiriyorsun. Söyle hadi ne oldu? Yok bir şey. Anneciğim. Ya bakın yüzünüzden gözünüzden belli. Bir şeye canınız sıkılmış. Söyleyin bana. Zeynepciğim. Ne olur yavrum. Yok bir şey kızım. Yok. Anne. Ya niye ben sizi tanımıyormuşum gibi davranıyorsunuz? Belli işte yüzünüzden gözünüzden. Betiniz benziniz atmış. Hadi merak ediyorum. Ne olursunuz söyleyin artık. Söyleyemem. Söyleyemez misiniz? Melek Hanım siz de biliyorsunuz ki işe ilk girdiğim günden itibaren aileniz için elimden gelen her şeyi yaptım. Özellikle de Selim Bey'in o zor günlerinde hep onun yanındaydım. Ya bunu bir kez daha hatırlatayım mı bilmiyorum. Ama eğer onu o gün ben bulmasaydım... Tamam, tamam lütfen o konuya hiç girmeyelim şimdi. Ben sizin aileniz için gecemi gündüzüme katarak çalıştım. Çoğu zaman da hiçbir karşılık beklemeden. Ve siz şimdi kalkmış benim niyetimi mi sorguluyorsunuz gerçekten? Bakın ben sadece olan biteni anlamaya çalışıyorum. Size daha ne söyleyebilirim hiç bilmiyorum. Peki Aliye anne bu işleri yönetmeniz için size vekalet verdi mi? Hayır tabii ki. Bakın paranızın idamesi bendedir. Ama idaresi sizindir. Yani bu bankadaki para çekilmesiyle sizin bir alakanız yok, öyle mi? Iy, bu ne böyle ya? Acaba bu kahveyi hangi bataklık çamurundan yaptın? Hı? Bir daha şu zili. Neden öyle diyorsun ama ben çok sevdim. Bak. Kölelik sistemi kalkalı epey bir oldu diye biliyorum da ben. Ama canım burası benim evim. Bu da benim sistemim. Yani seni istediğim şekilde çağırabilirim. Sonuçta sen hizmetçisin. Ben de bu evin sahibiyim. Bu evin sahibi. Bak sen. Sen rengini çok çabuk belli ettin. Yoksa Gonca eve giremeyince seni ajan olarak mı yolladı ha? Konu zilden nerelere geldi ya. Eğer konunun başka yerlere gitmesini istemiyorsan konu başlıklarından çıkmayacaksın demek ki. Yoksa işini kaybedersin. Al şimdi bunu. Bana düzgün bir kahve yap. Duydun zilin sesini. Hadi. Hadi. Siz beni neyle suçladığınızın farkında mısınız ya? Bu kadar da fazla ama. Ya benim sizi suçladığım falan yok. Sorduğunuz sorunun ne anlama geldiğini ben gayet iyi anlıyorum. Bence siz beni anlamıyorsunuz Ümit Bey.
Bakın o paranın gitmesi demek bizim evimizin, her şeyimizin elimizden gitmesi demek ya. Biliyorum. Ya fakat bunun benimle ya da bana sorduğunuz o kadar soruyla ne alakası var ben hiç anlamadım. Çünkü bizim her şeyimizle siz ilgileniyorsunuz Ümit Bey. En ince ayrıntısına kadar da siz bakıyorsunuz her şeye. Evet ben ilgileniyorum. Çünkü Aliye Hanım ve Selim Bey böyle istiyor. Ben kafama göre hareket etmiyorum. Onlar bana ne talimat veriyorsa ben onları uyguluyorum. Evet biliyorum. Ben de sizi suçlamıyorum zaten. Ben sadece anlamaya çalışıyorum ya. İşler bu noktaya nasıl geldi? Ya bir türlü aklım mantığım almıyor benim. İyi misiniz? İyiyim. Peki yardım edebileceğim bir konu var mı? Hayır yok. Sağ olun Yusuf Bey. Lütfen siz karışmayın. Sesiniz fazla yüksek. Bence biraz dikkat edin. Haksız değilmişim yani. Benden sakladığınız bir şey var öyle mi? Ya benden, kızım dediğiniz insandan. Yavrum, yanlış anlama beni ne olur. Anne ben hiçbir şey anlamıyorum ki yanlış anlayayım. Ya niye anlatmıyorsunuz doğru düzgün? Niye söylemiyorsunuz bana? Zeynep, ne olur yavrum. Anneciğim, ya niye böyle yapıyorsunuz ya? Neden? Belki bir faydam, bir yararım dokunur. Yavrum, sen aileni, Selim'e okulunu düşün. En büyük fayda ne olur bana? Bırak, dertlerimizle biz ilgilenelim. Ha? Seni Selim'den ayırmıyorum evladım. Öz evladım gibi seviyorum. Ne olur, bunları söyledim diye darılıp kırılma bana, olur mu? Siz bilirsiniz anneciğim. Müsaadenizle. Ah Zeynep, ah Zeynep, ah. Banka parayı eski borçlarınız yüzünden otomatik olarak da çekmiş olabilir. İyi de müşteri temsilcisi bizim çektiğimizi söylüyor. Ya bütün karışıklık da burada başlıyor zaten. Ya biz böyle bir işlem yapmadık. Anlıyorum. Lan delireceğim ya, aklımı oynatacağım. Nereye gider bu para? Ya buhar olup uçmadı ya. Sakin olun. Bazen böyle hatalar olabiliyor. Yani iyi de Ümit Bey, burada 1-2 bin liradan bahsetmiyoruz biz. Nasıl oluyor bütün bunlar? Bazen sistemden kaynaklanabiliyor. Nasıl yani? Yani bunu çözebilir miyiz? Yanlış mı duydum? Evet, halledebiliriz. Tamam o zaman. Birlikte gidelim bankaya çözelim. Bakalım neymiş, ne olmuş. Hay hay. Gidelim tabii. Geliyorum o zaman ben. Şuna bak ya. Bir türlü gelmek bilmedi. Biz de eşeğiz ya oturup çalışalım akşama kadar. Ne bileyim, güvendiği bir şeyler var herhalde. Hah, geldi prenses. Şu kırmızı halı serseydik. Kızlar, Cevahir Bey odasında mı? Yok abla, az önce çıktı. Ne oldu Melek? Ya benim çok acil bir işim çıktı da onu halledip geleceğim. İçim hiç rahat etmiyor ama döneceğim hemen. Aa, ben böyle bir şey görmedim. Yok artık, daha neler. Sen yine mi dışarı çıkacaksın? Mecburum. Sen bu işi çok abarttın Melek Hanım. Pes artık yani, pes. Bahriye abla duymadın herhalde, mecburum diyor. Tamam canım, sen karışma. Melek Hanım, sen ustabaşılığı yanlış anlamışsın. Öyle her canın istediği zaman dışarı çıkıp fink atamazsın. Biz de burada oturalım akşama kadar makine çevirelim değil mi? Yok öyle olmaz. Dışarıdan öyle göründüğünün farkındayım Bahriye Hanım. Ama gerçekten mecburum. Çok önemli bir işim çıktı. Halledip de döneceğim zaten. Onur Bey'le bir görüşelim de. Olur. Pardon, ya Onur Bey burada mı acaba? O şu an bir toplantıda ama isterseniz bekleyin gelir birazdan. Peki, teşekkürler.
Biraz bekleyelim o zaman. Halledeceğiz, merak etmeyin. Burası çok sıcak. Ben bir elimi yüzümü yıkayıp geleyim. Peki. Hemen geliyorum. Hadi Ümit, hallet şu işi. Aa, Suna. Kızım sen çift dikiş yapmayacak mıydın onları? Hayır, çift dikiş olacak olanlar Şükriye ablanın elindekiler. Benimkiler tek dikilecek. Olur mu kızım? Beyazlar tek, renkliler çift dikiş olacaktı. Yanlış yapmışsın. Ay, o zaman biz yanlış parçaları mı çalıştık şimdi? Nasıl ya? Ne diyorsunuz? Boşuna mı ter döküyoruz şimdi burada? Allah Allah, emin misiniz? Bahriye abla doğru söylüyor galiba. Boşa gitti o kadar emek. Ama olamaz ki. Renklerin olduğu koliyi biraz önce açtık. İlk koli çift dikiş olacaktı. Oo, hanımlar ne oluyor ya? Cevahir Bey, bir sorun var da. Yani hangi kumaşların tek, hangilerinin çift dikileceğini bilmiyoruz. Karıştırdık galiba. Aklınız nerede sizin? Uyuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Vallahi her şey birbirine karışmış da. Neyse ki ben fark ettim, düzelteceğiz. Ya bana kalırsa doğru yapıyoruz. Öyle konuştuk çünkü. Kesin be. Tamam. Car 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 hepiniz birden. Melek nerede? Melek nerede dedim. Acil bir işi çıkmış her zaman olduğu gibi. Çıktı gitti. Ne demek acil bir işi çıktı? Bilmiyorum vallahi, bir şey söylemedi. Aldı çantasını çıktı gitti. Buradaki işler ne olacak? Hani yetiştirecekti? Lafa gelince söylemesi kolay tabii. Cevahir Bey, ya mecbur kalmasa gitmezdi. Hemen gelecek zaten. Kes be. Tamam. Savunma onu bana. Atölye birbirine girmiş. Millet mal bekliyor. Lan böyle günde yapılacak iş mi bu? Lan sabah da aynı şeyi yaptı. Hani bir daha olmayacaktı? Kime güveniyorum lan ben? Kime güveniyorum? Tatil yeri mi lan burası? İşte bu kadar. Benden kaçar mı hiç? Cevahir Bey, bakın haklısınız ama bakın önemli olmasa ben... Ne önemli be? Ne önemli? Anam mı öldü, babam mı? Hava dokuma bana. Ya ne olur bu seferlik de idare edin. Ya zaten... Bana bak Melek. Atölye birbirine girmiş. Ben seni korkuluk diye dikmedim buraya. Ulan babanın çiftliği mi lan burası? İstediğin zaman gel, istediğin zaman çık. Bak Melek. Sana 5 dakika veriyorum. Geldin geldin. Gelmezsen bir daha gelme. Cevahir Bey, bakın mecbur kaldım. Ya zaten birazdan gel... Alo? Alo? Melek Hanım, ne oldu, iyi misiniz? Ya iş yerinden aradılar da bir karışıklık olmuş. Acil iş yerine dönmem gerekiyormuş. Hay Allah, aksiliğe bakın. Ya ben bu işi de halletmek istiyordum şimdi ama... Tamam, ben buradayım zaten, ben hallederim, merak etmeyin. Ya yok ya. Biz
Biz daha sonra birlikte gelelim bence. Melek Hanım bakın, bu işler şakaya gelmez. Yani işleri bir an önce yoluna koymamız gerekiyor. Hem eğer isterseniz ben hesapla ilgili evrak, döküm ne varsa belgeleri getiririm size. Peki öyleyse. Kolay gelsin. Sağ olun. Allah'ım sen yardım et. Merak etme. Planın tıkır tıkır işliyor. Yakınında mı peki? Beni duymasın. Hayır hayır. İş yerinden bir telefon geldi. Fırlayıp çıktı. Yani her şey yolunda. Her şey lehimize işliyor öyle mi? Hem de nasıl? Umduğundan da sorunsuz işliyor. Hesap dökümlerine girdim. İstediğimiz gibi lehimize çevirdim. Yani paranın bizim tarafımızdan çekildiği hiçbir şekilde anlaşılmayacak değil mi? Aynen öyle. Şüphe bile duymayacaklar. Süpermiş. O zaman detayları daha sonra konuşuruz. Tamam, öpüyorum. Rüyadayım sanki. Her şey tam benim istediğim gibi gidiyor. Emiroğulları dibe batıyorlar. Ve kazanan ben olacağım. Ama madem Emiroğulları evlerini kaybedecekler, Selim de buna şahit olmalı. Öyle hapiste, her şeyden uzak. Günlük gülistanlık geçirmesin hayatını. Hem zaten Selim'siz tadı çıkmıyor. Doğup büyüdüğü çiftlik böyle kayıp giderken. Melek Hanım. Yusuf Bey acelem var lütfen. Ya sabah kulak misafiri oldum da. Olmayın artık. Rica ediyorum olmayın. Suna bu kalıplar hangi partinindi? Onlar Ersoylulara hazırladıklarımızın olması lazım. Lazım mı öyle mi? Emin değilim. Şükriye sen gömlekleri ütüye gönderdin mi? Onların ilikleri daha açılmadı ki. İlknur açtım demişti. İlknur onları açtım demedi ki. Özkutanların hepsini açtı. Önümüzdeki haftanın işi o. Allah'ım bu nasıl bir gün ya? Önce yanlış mallar, şimdi de bu. Aysel'cim ne durumdayız? Kumaşlar yanlış dikildi Melek. Nasıl? Beyazlar tek, renkler çift dikiş olacaktı ama birbirine karıştı. Sonra birkaç parti malı da karıştırmışız. Yani işin içinden çıkamıyoruz. Nasıl yetiştireceğiz şimdi hepsini Melek abla? Tamam canım sakin olun. Halletmeye çalışacağız bir şekilde. Aysel'cim şimdi senin bu yaptıkların Sultanbeyli'ye gidecek olanlar değil mi? Evet. Tamam onlar bir dursun. Onların acelesi yok şimdi. Biz öncelikle Ersoy'larınkileri halledelim. Onların kalıpları nerede? Bir kısmı orada, diğerleri de parça parça dağılmış durumda. Ustabaşı öyle zevki sefada. Her bulduğu fırsatta da arazi. İşler güçler de böyle dağılır tabii. Sunacığım, siz Şükriye ile birlikte bu ürünleri tek tek balyeden çıkartıp bakın. Metolanmış olanları da ayırın. Zaten diğerleri Ersoylularınki. Nihal'cim sen de bu aksesuar eşleşmelerini falan yaparsın tamam? Tamam olur Melek. Yetişmez artık bu işler. Boşuna uğraşmayın. Bence üzerine bir bardak su içmek lazım. Aysel'cim, biz de hazır kalıplarla işlemlere başlayalım tamam? Tamam Melek. Melek Hanım. Çabuk odama gel. Olur. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Melek Hanım? Cevahir Bey haklısınız. Ya ben de böyle olmasını istemezdim ama... Burası iş yeri değil mi ha?
Öyle kafana estiği gibi girip çıkamazsın buraya. Haklısınız ama gerçekten mecbur kaldım. Bir yandan müşteri sık boğaz ediyor. Bir yandan işler karışmış. Ama bir bakıyoruz, ustabaşı yerinde yok. Ben seni gezip tozasın diye mi ustabaşı yaptım? Cevahir Bey, bakın haklısınız ama ben zaten geri dönecektim. Melek, ben sana güvendim. Melek yapar dedim. İnandım. Sen ne yaptın? Ya daha sabah konuşmadık mı? Ben seni ikaz etmedim mi? Konuştuk. Söylediniz, haklısınız. Bak Melek, bu siparişler yetişmezse ne olur biliyor musun? Bir kere kafadan müşteriyi kaybederim. Sonra dünya kadar zarara girerim. Burası senin de ekmek teknen. Unutma. Cevahir Bey, durumun bu hale gelmesi beni de çok üzdü ama lütfen siz de anlayın beni, lütfen. Biliyorsunuz, işe başladığım günden beri ben... Hayırına çalışmadın herhalde. Maaş veriyorum sana, maaş. Boru değil. Oh, canıma değsin. Cevahir Bey. Tamam Melek, tamam. Kes. Şimdi çabuk işinin başına git. Ama bak, bir daha tekrarlarsan kendini kapının önünde bulursun. Anladın mı beni? Oh, ağzına sağlık. İçimin yağları eridi. Duymadın mı beni? Hadi çık. Sana kahve yapayım mı? Sakinleştirir. Tamam, yap. Yani boşuna sinirlenme, değmez diyeceğim ama olan oldu bir kere. Sen ne demeye çalışıyorsun Bahriye? Çok büyük bir hata yaptın diyorum. Ben iş hayatının birinci kuralını senden öğrendim. Yanında çalışanlara güvenmemek. Sen ne yaptın? Daha 2 günlük Meleğe güvendin, atölyeyi emanet ettin. Bak işte, olan oldu. Haddini bil Bahriye! Sana mı kaldı beni ikaz etmek? Ama ben senin... Sus! Tamam! Çık! Hadi çık! Hangi birinizle uğraşacağım lan? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay vallahi öldüm bittim. Hala ter içindeyim. Ay boş versenize ya. Bitti ya, siz ona bakın. Yetişemeyecek diye ödüm koptu vallahi Aysel. Melek ben çıkıyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı? Yok Nihal'cim, sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abla sen iyi misin? Ya öyle çıktın geldin ya, hep kötü bir şey mi oldu diye merak ettim. İyiyim Sunacığım, yok bir şey. O gelen adam kimdi? Önemli biri değil. Ben gideyim de bari içeriği toplayayım biraz. Savaş alanına döndü resmen. Ben de sana yardım edeyim. Ya abla olur mu öyle şey? Ben şimdi hallederim hemen. Sen otur dinle. Melek'cim sen de çok yoruldun bugün. Hadi çık bir an önce, dinlen birazcık. Ben Sunay'la 2 dakikada toparlarım buraları. Peki madem bugünlük öyle olsun. Kusura bakmayın. Ay olur mu öyle şey, canım aşk olsun. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dikkat et kendine. Ümit Bey. Ümit Bey. Merhaba Melek Hanım. İçeri girip rahatsız etmeyeyim, burada bekleyeyim dedim. Ne yaptınız? Bankayla görüşebildiniz mi? 2 dakika vaktiniz varsa oturun isterseniz. Çay içer misiniz? Olur, alayım. Pardon, bir çay verir misin? Ne yaptınız? Onur Bey'le görüşebildiniz mi? Görüştüm.
Hesapları inceledik. Hatta geçmiş döneme ait bütün hesap dökümlerini çıkarttık. Hatta göstereyim size de. Buyurun, burada da göreceksiniz zaten. Tahmin ettiğim gibi olmuş. Banka parayı eski borçlar için parça parça tanzim etmiş. Şurada da göreceksiniz zaten. Çiftliğe ait ödenmemiş aidat borçları, 8-9 işçinin ödenmemiş SSK borçları, sigorta borçları ve vergi mükellefiyeti borçları. Banka parça parça bütün borçları tanzim etmiş. İyice bu nasıl olur? Maalesef durum bu. Ben bir yanlışlık olmuştur diye düşünmüştüm ama. Melek Hanım, inanın öyle olmasını ben de sizin kadar isterdim. Ya kusura bakmayın. Bu şekilde de sizi töhmet altında bırakmış gibi oldum ama. Rica ederim. Benim işim bu. Ya sizin durumu anlamanız gerekiyordu. Sanıyorum anladınız. Yani artık aklınızda en ufak bir şüphe kalmamıştır. Bu arada artık ben müsaadenizi isteyeyim. Yapmam gereken birkaç iş var. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İnanamıyorum ya. Gerçekten hiçbir hata yok. Banka eski borçları tanzim etmek için parça parça çekmiş işte bütün parayı. Bir de ben şimdi Aliye anneye ne söyleyeceğim ya? Bu da ne ya? Hesap dökümü mü? Nasıl olur bu? Bu iki hesap da birbirinden farklı. Burada paranın tek seferde özel bir hesaba aktarıldığı yazıyor. Demek Ümit yalan söylüyor. Ellerimde bir çare